dünyanın en değerli içecek markalarından biri. Yılda tam 12 milyar kutu satıyor. Ortada milyarlarca dolarlık ciro var ama tek bir fabrikası bile yok. Red Bull devasa bir üretim bandına sahip olmak yerine fiziksel hiçbir şeye dokunmadan dünyayı yöneten bir hayalet imparatorluk. Peki milyarlarca insan her gün bu kutuları içiyorsa ve Red Bull bunları üretmiyorsa biz aslında tam olarak neyi tüketiyoruz? İşin garibi şu, tadı başta tuhaf gelen, fiyatı ise rakiplerinden kat kat daha pahalı olan bir şey nasıl olur da bir arzu nesnesine dönüşür? Zihnimiz bize oyun oynayabiliyor, bunu biliyoruz. Bazen bir şeyin pahalı olması onu gerçekten işe yaradığına dair bir inanç yaratabiliyor. Bir ürünün fabrikasının olup olmaması, kutunun içindeki şeker oranı, bunlar teknik detaylar ama o kutu masaya konduğunda hissettiğimiz kanatlanma arzusu tamamen başka bir boyuta ait. Belki de marketten aldığımız şey bir enerji içeceği değil, kendimize olan güvenimizi tazeleyecek küçük, pahalı lisanstır. Aslında Red Bull'un başarısının sırrı ürünün mükemmel olmasında değil, tam aksine bazı yönlerinin kötü olması. Tüm hikaye 1980'lerin başında Dietrich Mateschis'in Tayland'da keşfettiği o şekerli şurupla başlıyor. Blendex adında bir diş macunu üreticisinin pazarlama müdürü olarak Tayland'a indiğinde bitkin haldeydi. Günler süren jet lag yüzünden uykusuzluk çekiyordu. Otelin önündeki taksi şoförlerinin kreatin din adlı yerel bir şurubu şat gibi içip 24 saat boyunca cin gibi dolaştıklarını fark etti. Bir kutu denemek istedi ve dakikalar içinde zihni açıldı. Yorgunluğundan eser kalmamıştı. O an diş macunlarını unuttu ve şu soruyu sordu. Eğer bu şey benim gibi bir yöneticiyi ayağa kaldırıyorsa tüm Batı dünyasını neden ayağa kaldırmasın? Mateschis ürünü Batı pazarına sunmadan önce profesyonel tadım testleri yaptırdı. Sonuç tam bir felaketti. İnsanlar tadı için tıbbi, yapış yapış hatta iğrenç diyenler oldu. Normalde bir girişimci bu noktada ürünü hemen tatlandırır, yumuşatır veya kolaya benzetmeye çalışır. Değil mi? Mateschis tam tersini yaptı. Hatta bir adım daha ileri giderek tadı düzeltmek yerine fiyatı arttırdı ve kutuyu küçülttü. Neden mi? Çünkü biz bir şeyin tadı ilaç gibi ise ve pahalıysa onun gerçekten işe yaradığına inanırız. Literatürde buna acı ilaç etkisi deniyor. Eğer Red Bull rakipleri gibi devasa kutularda ve bildiğimiz içimi kolay tatlı meyve suları tadında olsaydı muhtemelen bugün kimse o tenekenin gerçekten kanatlandıracağına inanmazdı. 250 mililitrelik incecik kutu aslında şunu fısıldıyor. Ben senin susuzluğunu gidermek için burada değilim. Konsantre bir performans dozuyum. Rakipleri gibi devasa kutular meşrubat reyonunda sıradanlaşırken Red Bull o küçük kutusuyla kendini bir içecekten çok bir performans yakıtı olarak zihinlere kazınmayı hedefledi. Peki o geniz yakan ilacımsı tadı? O keskinlik aslında beynimize gönderilen çok güçlü bir sinyal. Şu an vücuduna farklı bir şey giriyor ve bir şeyler değişmek üzere. Ve işin en ironik kısmı fiyatı. Red Bull pahalıdır. Çünkü rasyonel beynimiz çoktan o gizli koda teslim olmuş durumda. Değerli bir takviye asla ucuz olamaz. Market kasasında o yüksek bedel ödenirken o içeceğin ayağa kaldıracağına dair inanç yani meşhur plasebo etkisi satın alınır. Birçok marka herkesin en sevdiği tat olmaya çalışırken Red Bull en işlevsel çözüm görünmeye başardı. Çünkü lezzet sadece o anlık bir satış getirebilir. Ama yarattığınız o sarsılmaz ritüel size ömür boyu sadakat kazandırır. Peki milyarlarca insanın hayatına giren bu ritüel nasıl bir operasyonla yönetiliyor? Burada karşımıza çıkan tablo geleneksel sanayi devlerinin kabusu olabilecek cinsten. Klasik bir şirket mantığı şunu söyler. Büyük olmak istiyorsan büyük fabrikalara sahip olmalısın. Ancak Red Bull burada da kuralları en başından yıktı. Dünyanın en büyük içecek markalarından biri olmasına rağmen o meşhur sıvıyı kendisi üretmiyor. Üretim, dolum, lojistik gibi fiziksel yüklerin neredeyse tamamı Avustralyalı meyve suyu devi Roche gibi dış ortaklara emanet edilmiş durumda. Literatürde buna varlık hafifliği modeli deniyor. Red Bull enerjisini çelik tanklara, üretim bantlarına veya devasa fabrika arazilerine harcamak yerine tüm sermayesini, vaktini ve zekasını tek bir şeye yatırıyor. Markanın anlamına. Buradaki stratejik deha şu. Diğer şirketler sıvı üretmekle, makinaların bakımıyla ve ham madde tedariğiyle boğuşurken Red Bull sadece o sıvının etrafındaki dünyayı inşa ediyor. Onlar için üretim operasyonel bir detaydır. Fiziksel varlıkların ağırlığından kurtulmak markaya inanılmaz bir manevra kabiliyeti kazandırıyor. Bir fabrika kurmak için harcanacak milyonlarca dolar bir Formula 1 takımına veya uzaydan atlayan bir sporcuya dönüşebiliyor. Eğer bugün fabrikaya sahip olmamak bir zayıflık değil de rakiplerin asla yakalayamayacağı bir çeviklik sağlıyorsa belki de modern dünyada güç tanımımız kökten yanlıştır.
Çoğumuz Red Bull'u sporcuların kaskındaki veya formaların köşesindeki o tanıdık logodan ibaret sanıyoruz. Onları sadece büyük bir sponsor olarak görüyoruz. Ama burada çok daha derin ve kurnazca bir plan işliyor. Red Bull aslında bir sponsor değil. O oyunun bizzat sahibi. Bakın, sponsorluk dediğimiz şey bir nevi kiracılıktır. Başkasının sahasında görünmek için kira ödersiniz. Kontrat biter ve gidersiniz. Red Bull ise kiracı olmayı reddedip stadyumun tapusunu almayı seçti. Leipzig, Salzburg, Red Bull Racing, onlar sadece bir takıma para verip logolarını basmıyorlar. O takımı sıfırdan kuruyorlar veya satın alıp kendi DNA'larının içine enjekte ediyorlar. Neden mi? Çünkü dikey entegrasyon dediğimiz o stratejik güç burada devreye giriyor. Kendi futbol takımına, kendi yarış takımına, hatta kendi ekstrem spor organizasyonlarına sahip olduğunuzda artık bir başkasının reklam alanı için pazarlık yapmanıza gerek kalmaz. Siz artık o reklam alanının, o içeriğin ve o platformun mutlak patronusunuzdur. Başkasının sahasında misafir gibi görünmekle kendi sahanızı kurup herkesi orada ağırlamak aynı şey değil. Şöyle düşünün, sıradan bir marka televizyonda 30 saniye görünmek için bir platforma milyonlarca dolar kira öder. O 30 saniye biter, reklam unutulur ve o para uçup gider. Red Bull ise ne yapıyor? Felix Baumgartner'ı uzayın sınırına gönderiyor veya dünyanın en çılgın uçak yarışını düzenliyor. Bu sadece bir etkinlik mi? Hayır. Bu telif hakları tamamen Red Bull'a ait olan devasa bir içerik kütüphanesi. Red Bull Media House aracılığıyla bu görüntüleri televizyon kanallarına, dijital platformlara ve haber ajanslarına lisanslıyor. Yani diğer markalar dikkat çekmek için para harcarken Red Bull yarattığı dikkat çekici içerikleri satarak para kazanıyor. Felix'in atlayışını izlemiş miydiniz? Ya da izlediğiniz o anı hatırlıyor musunuz? Muhtemelen nerede olduğunuzu, yanınızda kim olduğunu bile hatırlıyorsunuzdur. Psikolojide buna yüksek uyarılma hafızası denir. Duyguların zirve yaptığı anlar zihnimize bir çivi gibi çakılır. Red Bull televizyon reklamlarıyla insanların zihnini tırmalamak yerine onları bir hayatta kalma mücadelesine ortak ediyor. Hepimiz tehlikeyle karşı karşıya olan biriyle karşılaştığında ona kilitleniriz. Bu genlerimize işlenmiş bir dikkat mekanizmasıdır. Rakipleriniz sizin reklam bütçenizi kopyalayabilir ama o an hissettirdiğiniz o saf korkuyu ve ardından gelen rahatlamayı asla taklit edemezler. Red Bull bir içecek satmıyor. Bir adamın hayatını ortaya koyduğu o anın kahramanlığını kendi markasına mühürlüyor. Aslında Red Bull'un asıl başarısı ne o fabrikasız üretiminde ne de Felix'in atlayışında gizli. Asıl başarısı bizim o kutuya neden elimizi uzattığımızda saklı. Hiç dikkat ettiniz mi gece kulüplerinde masalara dizilen o Red Bull kutularına, ofis masalarında boş durmasına rağmen kaldırılmayan o tenekelere ya da kütüphanede sabahlayan bir gencin yanındaki o mavi gümüş silüete. O anlarda tüketilen şey sadece kafein mi? İşte burada sinyal teorisi devreye giriyor. Biz bir şeyi sadece ihtiyacımız olduğu için almayız. Onu dünyaya kim olduğumuzu söylemek için bir rozet gibi taşırız. Tıpkı lüks bir markanın çantası, ceketi, saati gibi bir sinyal yaratır. Sizin limitleri zorladığınızın, performans odaklı olduğunuzun ve hızın dünyasına ait olduğunuzun sosyal bir sinyali. O kutu masada durduğunda sadece bir şeyler içmiyorsunuz. Etrafınızdaki herkese ben buradayım ve bu oyunun içindeyim diyorsunuz. İnsanlar bazen ürünü kullanmazlar. İnsanlar o ürünün onlar hakkında söylediği şeyi kullanırlar. Red Bull sadece bir sıvı değil. Sizin en enerjik, en cesur ve en kanatlanmış versiyonunuzun bir dışa vurumu. Peki siz o kutuyu elinize aldığınızda gerçekten bir içecek mi içiyorsunuz? Yoksa kendi potansiyelinize dair bir sözleşmeye mi imza atıyorsunuz? Çoğumuz hala aynı oyunu oynuyoruz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Daha hızlı, daha ucuz, daha kaliteli. Ürünümüzü anlatıyoruz, özelliklerimizi sıralıyoruz. Biraz daha öne çıkarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ama fark etmediğimiz bir şey var. Ne kadar iyi olursan ol, eğer sadece bir seçeneksen her zaman senden daha iyisi çıkar. Ve o gün geldiğinde bütün farkın silinir. Çünkü bu oyunda daha iyi olmak kalıcı bir avantaj değil. İşte Red Bull'un çözdüğü şey tam olarak bu. Onlar daha iyi bir içecek yapmaya çalışmadı. Daha güçlü bir anlam kurdular. Bir ürün üretmediler. İnsanların içinde yaşamak isteyeceği bir dünya kurdular. Ve bu yüzden insanlar o kutuyu sadece içmez. Taşır, gösterir. Masanın üstünde bırakır. Çünkü o kutu bir içecek değildir artık. Bir sinyaldir. Ben buradayım. Oyunun içindeyim. Ve sınırlarımı zorluyorum. İnsanlar çoğu zaman ürünü satın almaz. O ürünle kim olduklarını satın alır. Bir içecek içmezsin. Kendinin daha enerjik, daha cesur, daha kanatlanmış versiyonuna yaklaşırsın. Ve tam bu noktada oyun değişir. Artık mesele fiyat değildir. Mesele hız değildir. Mesele özellik değildir. Mesele senin ne sunduğun değil. İnsanın kendini seninle nasıl hissettiğidir. Şimdi durup şunu düşünmenizi istiyorum. Gerçekten ne yapıyorsunuz? Bir ürün mü satıyorsun?
Yoksa insanların dahil olmak isteyeceği bir çerçeve mi kuruyorsun? Hala başkalarının sahasında görünürlük mü kiralıyorsunuz? Yoksa kendi oyun alanının tapusunu mu alıyorsun? Yaptığınız şey sadece bir ihtiyacı mı karşılıyor yoksa birinin kimliğini mi taşıyor? Çünkü bazıları hayatları boyunca daha iyi olmaya çalışır. Ama bazıları neyin iyi sayılacağını belirler. Ve dünya her zaman ikinci grubu hatırlar. Red Bull'un yaptığı şey hiçbir zaman o şekerli suyu satmak değildi. O kutu sadece bir giriş biletiydi. Fiziksel ürün geçicidir. İçersin, biter. Ama o ürünün etrafında kurulan anlam, o aidiyet, o kimlik kalır. Ve belki de mesele hiçbir zaman daha iyi bir içecek yapmak değildi. Belki de asıl mesele insanların o kutuyla birlikte kim olduklarını yeniden yazmaktı.